Hepinize merhabalar. Bugün önümde daha önce de kanalda da yaptığımız pöç var. Yani dananın kuyruk eti var. Daha önce bununla ilgili bir iki video yapmıştık. En son burada bizim sakatatçı kardeşlerle Akçalar ciğercisiyle yapmıştık. Çok da güzel bir video olmuştu. Onun altına yorumlarda bir arkadaşımız bir tarif vermiş bize. Kendi yaptıkları bir şekilde bir öneride bulunmuş. Ben daha yorumu okurken açıkçası çok aklıma yattı. Çok mantıklı, güzel bir şey olabilir diye düşündüm. Bugün inşallah bunu yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şöyle kuyruk etleri var. Kuyruk etlerini iyice böyle bir yıkamak lazım. Eğer zamanınız varsa birazcık tuzlu, sirkeli suda bekletirseniz çok daha güzel olur. Ama yoksa da şöyle elinizle bunları tek tek güzelce yıkattırın. Ben şimdi bu yıkama faslını yapayım, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, elden geldiği kadar böyle dikkat ede yıkamaya çalıştım. Bir tane güveç olur, herhangi bir tencerede de olur. Ben döküm tencerede yapacağım bugün. İsterseniz bunun altına hani dibine tutmasından çekinceniz varsa, özellikle ocakta yapıyorsanız ince bir kat soğan yapabilirsiniz. Yani soğanları ince ince doğrayıp altta bir katman, onun üzerine bunları dizmeye başlayabilirsiniz. Ben fırında yapacağım için buna ihtiyaç duymuyorum. Şimdi yine böyle gözden geçire geçire bunları dizmeye başlıyorum. İlk baş en büyüklerden başlıyoruz dizmeye. Ondan sonra arada küçükler için yer oluşuyor zaten. Arkadaşlar ne kadar dikkatli yıkarsanız yıkayın, İlla bir iki bir kıl tüy bir şey kalıyor. O yüzden yine şöyle kontrol ede gitmenizde fayda var. Çünkü ben şu ana kadar mesela 3 tane yakaladım. Şimdi bunları bu şekilde böyle sıkı sıkı dizmemiz gerekiyor. İlk başta büyükleri dizdik. Şöyle kenarlarda küçüklere yerler kalıyor zaten. Onlarla da işi sıklaştırıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci katı devam ediyorum. Elden geldiği kadar temizlemeye çalıştım. Şimdi üzerinden tuzunu veriyorum. Eğer dibine tutması gibi bir çekinceniz varsa yine birazcık su koyun. Ben aslında şöyle çok fazla da koymama gerek yok. Yaklaşık bir çay bardağı kadar yeterli olacak. Çünkü bu pişmeye başladığı zaman etler kendi suyunu salacak. Hatta bayağı da bir yukarı çıkıyor. Sıkı sıkı bastığımız için bayağı dolu oluyor suyu. O yüzden de çok fazla su koymayın. Eğer bunu ocakta yapacaksanız kısık ateş arkadaşlar. İlk başta böyle çok hafiften açın, ondan sonra hemen kısın. Yani uzun süre açık ateşte olursa dibine tutar, altını yakarsınız. Bu kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi gereken bir yemek. Şimdi benim döküm tenceremin kendi kapağı olduğu için üzerine alüminyum folyo vesaire bir şeyleri kaplamama gerek yok. Bu zaten hava almasını engelleyecek. Şimdi fırınımızı 170 dereceye ayarlıyoruz. Bu uzun bir işlem. Yani bunun yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Öyle hızlı hızlı pişecek bir yemek değil. O yüzden de normal şartlarda bunu mahallede varsa, eğer kabul ediyorlarsa direkt fırına da verebilirsiniz. Ateşten uzak tarafta böyle 5,5-6 saat pişerse iyi olur. Şimdi bugünkü tarifte arkadaşımızın dediği pişirmeyi %100 tamamlamadan almamız gerekiyor. Tarifte kendisi 4 saat yazmış. Ben de şimdi koyacağım. Bir 4 saat bakalım pişsin. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Doğru kararı bulduğum zaman da vakit olarak sizi tekrar bilgilendireceğim. Evet, tenceremizi fırınımıza aldık. 4 saati alarmımızı da kurduk. Allah nasip ederse gelip kontrol edeceğiz. Ondan sonra tabii devam edecek işimiz. Ben sizi vakit konusunda bilgilendireceğim. 4 saat yetmedi. Arada bir kontrol ettim, baktım. Evet, biraz pişmiş ama daha bazı yerleri bayağı böyle direniyordu. O yüzden 1 saat daha verdim. Şu an 5 saat 5 dakika 10 dakika falan olmuştur. Bu arada da ben domatesleri falan soydum. Soğanı, sarımsağı ön hazırlığımı yaptım. Şimdi çıkarıp bir kontrol edelim. Evet. Şu an durum bu. Gördüğünüz gibi artık etler çözülmüş. Suyun üstünde kalan kısımlar biraz daha kurumuş ama çok önemli değil. Şu an bakın, etler artık istediğimiz gibi dağılıyor. Zaten arkadaş da tam pişirme demişti. Şu an %90 pişik diyebiliriz. Şimdi bunu birazcık ılıtmamız gerekiyor. Şu haliyle, çünkü ellemek mümkün değil. Şöyle üstü açık olacak şekilde kenara koyalım. Birazcık bu ılınsın. Ondan sonra artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, etler ılınırken biz artık hazırlıklarımızı bitirebiliriz.
Ben bir tane kırmızı kapya biber kullanıyorum. Şöyle bir tane de arada çili biberim var. Yani çok aşırı acı olsun istemiyorum. Çünkü herkes yemiyor. Biz acı seviyoruz ama evdeki herkes yemediği için tohumlarını alacağım. Onları da aynı boylarda doğradım. 4-5 tane de yeşil biberim var. Bunları da yine aynı şekilde doğruyorum. Evet, yeşil biberleri de hallettik. Şimdi domateslerimiz kaldı. Domateslerimin kabuklarını zaten doğradım. Bunları da yine şöyle küçük küçük küpler şeklinde doğruyorum. Ondan sonra ön hazırlığımız bitti. Sadece etleri temizlemesi kalmış olacak. Şimdi burada arpacık soğanlarım, sarımsaklarım, domates ve biberlerim hazır. Etler soğuyunca onları da didikliyoruz. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir kısmına başladım. Üstte kalanlar gayet iyi ama bazı kısımları çok sıcak. O yüzden de eldivenin üzerine şöyle bir tane lateks eldiven giydim. En azından çok sıcak olan kısımları bununla yaparım diye düşünüyorum. Bunun altında ısı geçirmeyen eldivenlerden var şu an. Üzerinde de bir tane bu siyah bizim eldivenlerden. Şu an gayet güzel pişmiş arkadaşlar. Yani kemik net bir şekilde çıkıyor diyebilirim. Sadece halen daha suyun içerisinde kalan kısımlar bayağı sıcak. Bir elimi rahat çalışayım diye giymedim ama bu tarafı yakıyor yani. Bazı kısımlar çok iyi pişmiş. Yani özellikle suyun içerisinde kalan kısımlar bakın. Krem gibi, sadece o dışarıda kalan kısımlar bir tık kurumuş. Onlar da kemiğe yapışmış. Aslında oralar da pişmiş ama bir tık daha kuru hissettiriyor böyle. Ama buralar ilik gibi olmuş. Arkadaşlar ben bu etlerin hepsini bu şekilde didikleyeceğim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Bir kısmını didikledim ama şu an hani bayağı fazla almışım ben demek ki. 4 tane almıştım pöçü. Şu an tahmini 2 tanesini falan ayıkladım ama et gözüme yetti yani. Hazırladığım sebzelerle falan anca denk gelecek. Hepsini yaparsam çok aşırı derecede fazla olacak. Bir kısmını bu şekliyle bıraktım. Yarın bunu da ısıtırız, başka türlü yeriz. Yani orijinal haliyle yeriz diye düşündüm. 2 tane pöç yeterli oluyor. Şimdi bu tarafta artık tavanın altını açıyorum. Evet, şimdi şöyle kuyruğun yağından aldım arkadaşlar. Bu bir yerde dananın kuyruk yağı diyebiliriz yani. Biraz daha alacağım. Evet. Yağ kızmaya başladıktan sonra bu arada da şu sarımsakları, biraz iri benim sarımsaklar, şöyle 3'e böleceğim. Onlar da hazır olsun. Evet, yağımız kızdıktan sonra arpacık soğanları içerisine atıyorum. Sarımsakların bütün olduğu için bunların da pişmesini istiyorum. O yüzden sarımsakları da arkadan bırakıyorum. Şu an orta ateşe aldım. Böyle çok acelem yok. Aşırı hızlı pişirme derdinde değilim. Şimdi birkaç dakika kavurdum. Şöyle sarımsakların, bakın soğanların dışları kızarmaya başladı. Artık renk değişmeye başlayınca biberleri de alıyorum içine. Arkadaşlar bu tür yemeklerde bir eliniz hep ocağın ayarında olması lazım. Yani mesela sarımsak çabuk yanabilen bir şey. O zaman hemen ayarını kısıyorsunuz. Biberler suyunu salmaya başlıyor. Bu tavayı soğutuyor. O zaman açıyorsunuz gibi, bu hep aklınızda olsun. Yani koyduğunuz şey tavayı soğutuyorsa arttırın. Eğer çabuk yanan bir şeyse kısın. Bu tür ayarları yapmayı unutmayın. Şöyle biberlerin de dış renkleri değişmeye başladı. Şimdi artık bu noktada tekrardan etimizi içeri alıyoruz. Şimdi etimiz zaten pişik olduğu için bu noktada birazcık şimdi suyundan eklememizi söylemiş tarifte. Aslına bakarsanız suyundan ziyade daha çok yağı var ama şöyle altlarında suları da var. Buradan şimdi birazcık su takviyesi yapıyorum. Şimdi altını artık kısıyorum. Çünkü bu saatten sonra artık her şey istediğimiz noktaya geldi. Şöyle etlerimiz açılsın. Biraz daha ekleyeceğim arkadaşlar suyundan. 1-2 kaşık daha yetti ver. Tamam. Bu arada etlerimiz dediğim gibi pişik. Soğanları falan, sarımsakları güzel kavurduk ama tabii daha tam anlamıyla yumuşamadılar. O yüzden altını iyice kısıyorum şu an. Eğer varsa üzerine inceden bir kapakla kapatabilirsiniz. Birazcık bunlar yumuşadıktan sonra bir 5-10 dakika, 15 dakika kadar, ondan sonra devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir 10 dakika oldu. Böyle sıcak.
Yandım Allah. Yavaş yavaş şöyle kendi suyunda pişiriyorum. Şimdi artık domateslerini de verme zamanı geldi. Böyle çok da hırpalamak istemiyorum eti. Şöyle altlarına girsin. Arkadaşlar ben biraz da domates suyu ekleyeceğim. Hem biraz renk versin hem de böyle bir sos oluştursun istiyorum. Bir bardak da domates sosu ekledim. Yani domates suyu ekledim. Şimdi üzerinden artık baharatları da verelim. Karabiber ekliyorum. Kimyon ekliyorum. Bu isteğe bağlı. Çok az böyle koklatacağım bizim tütsü toz biberden. Böyle incecik döküyorum. İncecik. Böyle hafiften bir odunsu koku versin. İsteğe bağlı pul biber biz severiz. Bu ipek biber arkadaşlar acı değil. Herkes yiyebilsin diye çok acı koymuyorum. Biraz da top kekik ekleyeceğim. Şöyle. Elimde ezdiriyorum bunları güzelce. Şimdi altını birazcık açacağım. Artık sosu da oluşmaya başladı. Bu arada muhteşem koktu. Bu kekik çok çok iyi bir kekik. Şimdi arkadaşlar şu domatesleri falan da pişene kadar birazcık altını açıyorum. Şöyle bir 5-6 dakikada lıkırdatacağım bunu. Şöyle üzerine bir sosu çıkana kadar ondan sonra artık tadıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar az önce kayıt dışı olarak biraz tadına baktım. Tuz ekledim. Onu da bilginize söyleyeyim. Siz de aynı şekilde bakarsınız. Benim domates suyu biraz tuzluydu. Emin olamadım ama yani güzel şu an. Evet artık olay tamam. Şöyle bakın yağları üstüne çıkmaya başladı mı konu kapanmıştır. Bu şekilde de dibine tutmasını engellemek için sık sık şunu yapın. Hem de bu buharlaşmayı hızlandırır. Bu şekliyle de biraz daha koyulaşır sosunuz. Bana göre şu an kıvamı güzel. Altını kapatıyorum. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Seni şöyle pidelerle karşılayalım. Aslında bunun beklemesi lazım ya. Evet biraz şu an çok sıcaktır. Bu Şunu aslında var ya şöyle koyacaksın üstüne birazcık emecek. şu var ya abicim şu anda bu en azından bir 10 dakika Bekletelim mi? 10 dakika duracak abi. İyi o zaman hadi bekleyelim madem. Biraz daha bekleye bekleye zaten. Arkadaşlar bu yemeğe başlayacaksanız sabah kahvaltıdan sonra başlayın. Yani vakit alıyor. Hani çok beklemeli bir yemek yani. O yüzden sabahtan başlamanız lazım ki biz şimdi bunu Ramazan öncesi çekiyoruz. Siz muhtemelen Ramazan'da izleyeceksiniz. Evet. Yani iftara yetişmesi için garantiye alın. En azından şu haliyle görün. Gerekirse iftara yakın Gel tekrar bakalım ısıtırsınız. Mustafa, gel. Vaz mı geçtin? Abi gel ne kadar bekleyecek halimiz yok. Geç oldu zaten. Evet. Şimdi Buraya baksana ya. arkadaşlar biz şimdi bunu sofrada böyle ortaya koyuyoruz. Herkes ortadan Eyvallah. istediği gibi alıyor. Şimdi biz de şöyle bir tadımlık en azından şuna bir batıralım bak. Olay bu. Milli yiyeceğe buradan selam olsun. O sever bu işleri. Gel. Gel Evet Mustafa. hacım. Evet hacım. Şöyle. Of. Aman. Ama biraz üfle. Evet üfleyeceğim zaten de soğanım düştü. Soğanını da alayım. Bir tadına bakmak istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Haydi bismillah. bir tadına bakacağız Hadi inşallah. bakalım, Vallahi bismillah. çok sıcak. Baba yakacağım bizi ha. Üfle. Nasıl olmuş? Şuna. Nasıl olmuşu fazla. Bismillah. Yavaş. Üfle. Ama çok sıcak gerçekten. Arkadaşlar lezzeti gerçekten güzel olmuş. Yani tamamen Harika olmuş. farklı bir yemek olmuş ama biz böyle biraz salçalı yağlı yemekleri kültür olarak severiz. Şimdi herkes böyle bu kadar salçalı domatesli hani salça yok ama domates suyu var. Herkes bu tarz yemekleri belki sevmeyebilir ama bizim damak tadımıza çok uygun. Ben zaten daha yorumu okurken hayal ettim şöyle bir yemeği dedim ha bu güzel bir şey olur. Gerçekten de bizim damağımıza çok uygun bir yemek olmuş. Hacım tuz atmadın. Biraz tuzsuz. Vallahi harika olmuş. Ben zaten pöçün hastasıyım. Evet. Sana burada biraz da pöç de kaldı bu arada. Ha. Benim bir haftalık yemek var ya. Oo, soğanla falan çok daha güzel. Arkadaşlar soğan nefis olmuş ha.
Vallahi bak buradan bile belli. Kaymaklı. Evet. Kaymaklı olmuş. Evet. Yani zaten biliyorsunuz o böyle pöç yapış yapış olur ya. O böyle kolajenli olur yani. Şimdi sırf bunun suyunu katınca ne oluyor? O da suyunu kalınlaştırıyor. Babamın o kaymaklı dediği hani böyle ravak olur ya böyle biraz. Tabii. Kalın kalın. Suyu o tarz olmuş. Yani böyle kalın kalın bir suyu var. Ama gerçekten de lezzeti çok yerinde. Domates suyu benim yorumum. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın. Hani ben biraz böyle bu tarz yemekleri sevdiğim için biraz kırmızı görünümlü yemekleri çok severim ben. O yüzden ben yorum olarak üzerine ekledim. Ama bunu koyup koymamak size kalmış. Şu haliyle biz çok beğendik. Artık hani siz de eğer gözünüze bu şekliyle hoş geliyorsa onu da ekleyin. Yok benim için çok kırmızı oldu bu derseniz de sadece domates ekleyin. Daha böyle biraz saç kavurmamsı şekli, bir tık daha hafif şekliyle yiyebilirsiniz. Vallahi bunu bir 10 kişi de rahatlıktan yer. Evet. Yani bizim aile en Yani azından. 10 kişi. Biz Hani şimdi büyüklü küçüklü. Büyük 10 kişi yemese de bizim ailedeki 10 kişiye bu akşam bu tam gelir. hayırlı işler. Aynen. Bunun yanına bir az pilav bitti. Ve Usta da bu çok, pideyle de çok güzel oldu. çok güzel olmuş ya. Şimdi devam edeyim diyorum sonra et. Evet. Sonra et. Sofrada devam et artık. Eline sağlık, afiyet olsun diyeceğim yeğenlere. Evet. Bu yapan tavsiye eden arkadaşa da teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Onur Türk yazan arkadaşımızın en azından nick'i ismimi bilmiyorum ama YouTube'daki nick'i bu. Onur kardeşimize de buradan teşekkür ediyoruz. Bizi güzel bir yemekle tanıştırdı. Sizleri de aynı şekilde. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenmemesi mümkün değil bu yemeği. Yani evet bu tarz yemekleri Yemek saç mümkün. kavurma ve pöçü seviyorsan bu ikisinin kombinasyonu ve çok lezzetli yani. Gerçekten çok lezzetli. Bunda ekstrası ne olmuş? Ekstrası ne bunun? Hı. O pöçün Kalınlığı değil mi? Evet. yapışan Evet. elojen mi diyorsun? Ne diyorsun ona? Evet, O işte kolajen. burada bunu vermiş olmuş ömür. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Biraz uzun bir çekim oldu. Ben sabahtan beri biraz sırtıma arttı yani. Siz de yapacaksanız eğer yani aslında çok aşırı zahmetli değil ama çok beklemeli. Ben şimdi stüdyo ortamında yaptığım için de birazcık böyle hani git geli oldu benim açımdan. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.